Hepimiz insanız ya, bazen söylenenlere, bazen mimiklere, bazen hareketlere, bazen hal, tavır ve edalara takılabiliyoruz. Ancak her şeye takılıyor olmak aslında sadece ve sadece bizi geriye götürüyor. Hayallerimizi unutuyoruz, hedeflerimizi unutuyoruz, yapacak işlerimizi unutuyoruz ve beynimiz boş yere ne dedi, bu ne dedi, o demiş ki, bu demiş kilerle oyalanıp duruyor. Ve tabii bu oyalanmaların neticede de artık yatırım yapamaz hale bile gelebiliyoruz. İşte bu noktada değerli dostlar, bu tarz güç savaşları ve bu güç savaşları ile birlikte hayatımızı şekillendiren bir noktaya sizlerle birlikte değinmek istiyorum. Bugün sizlerle hayatımızda karşılaştığımız bazı olumsuz davranış modellerine karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz ve bunlardan nasıl uzakta durabilirizin çeşitli püf noktalarını paylaşacağım. Hadi gelin birlikte bu videoda bu konunun derinliklerine beraberce göz atalım. Özellikle iş hayatında bu tarz olumsuz davranışlara çok sık karşı karşıya kalıyoruz. Ve bunlar aslında bizim hayatımızda bizi hem demotive eden, negatife doğru götüren hem de hayallerimizden, hedeflerimizden uzaklaştıran davranışlar olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü iş hayatında rekabetin olduğu yerde mutlak bir güç savaşı ortaya çıkmaya başlıyor. Ve gün sonunda da ya neden böyle diyorlar, neden benim hakkımda böyle düşünüyorlar gibi bazı sohbetimizi bulandırmaya başlıyoruz. Aile ortamında da gelin kaynana görünce dayı, teyze, hala, yeğen artık hiç fark etmiyor değerli dostlar. Bu tarz muamelelere maruz kalabiliyoruz. Bazen sizin A dediğinizi karşı taraf Z diye aktarabiliyor ki biz de bu noktada ya neden böyle oluyor diye kendimizi sorgular bir vaziyette bulabiliyoruz. Ya da diyoruz ki ay ne gerek var bunu niçin yapıyorlar? Çok masum görünüyor değil mi bu sorular size? Bazen hepimizin düştüğü kısır döngülerden bir tanesi ve kendimizi o çemberin içinde hamster gibi koşuyoruz ama aynı yerde duruyoruz gibi hissetmeye başlıyoruz. Etrafımızdaki kişilerin neler söylediğini ya da davranışlarını o kadar çok takıyoruz ki. Bunun tabii ki de bazı sebepleri var ama şunu unutmayın, sandığınız kadar zirvede değilsiniz. Hiç kimse sandığı kadar zirvede değil. Her şey seninle alakalı olmayabilir. Evet, bazen bu tarz olumsuz davranışlarda sebep sen olabilirsin ve seninle alakalı olabilir ama bazen de sadece karşıdaki kişiyle alakalı olabilir ki bunun da iki farklı varyasyonunu sizlerle paylaşacağım. Tabii ki de bu tarz olumsuz davranışları, dediki demişkileri ve dedikoduları yapan insanlara şöyle kısaca bir göz gezdirinizde genelde küçük yaşlardan itibaren mutsuz yaşamlar yaşadıklarını gözlemlemeye başlıyoruz. Hatta bazen de yapılan araştırmalarda çeşitli okuduğum notlar çerçevesinde bu bilgiyi sizlere aktarıyorum. Yetersizlik duygusu yaşıyor olabilir ya da kendini ispat duygusu yaşıyor olabilir, yetememe duygusu yaşıyor olabilir. Bunların birçok farklı sebebi olabilir. Ve sizin iyi olmanız, başarılı olmanız, mutlu olmanız, huzurlu olmanız o kişilere o yetememe duygusunu hatırlattığı için sizin de aslında mutsuz olmanızı isteyebilirler. Ve böylelikle sizin kafanızı karıştırmaya çalışırlar. Verdikleri örneklerle, yaptıkları ya da söyledikleri cümlelerle sizin de zihninizi bulandırıp iyi ya da huzurlu olmanızı istemezler. Ve size iyi gelmeyecek tavsiyelerle birlikte sizin hayatınızda söz sahibi olmaya, rol model olmaya başlarlar. Bu da tabii ki de sizin mutlu ve huzurlu bir hayatı yaşamanızı engelleyecek önemli şeylerden bir tanesi haline dönüşür. İkincisinden çok daha tehlikeli bir durum değerli dostlar. Saf kötü insan. Evet, bu kişiler gerçekten kötüdür ve mutsuzluktan beslenirler. Sizin iyi olmanızı istemezler. Üzüntünüzden keyif alırlar. Hatta mutsuz olduğunuz zaman kendilerini mutlu hissetmeye başlarlar. Çünkü gerçekten kötü insanlar. Sizin hayatınız düzenli gitmeye başlarsa içine nifak tohumları sokmaya çalışırlar. Genelde de bu nifak tohumlarını sokarken dedikodu kazanı içinden faydalanmaya çalışırlar. Bak senin için duydun mu ne dedi? Ya da senin için şurada şöyle bir şeyler diyorlar gibi yönlendirmelerle zihninizi bulandırmaya çalışın. Ama tabii siz de bunların farkında olabilirsiniz. Yalnız yeteri koyamıyorsanız o zaman bunlardan etkilenmeye başlarsınız. Ve tabii haliyle de kafanız karışır. Böylelikle de kendinizden uzaklaşmaya, zihninizdeki o bulanık düşüncelerle baş başa kalıp ya niye böyle oluyor ki, neden böyle oluyor ki ya da niye bunu söyledi ki gibi
kurgularla devam etmeye başlarsınız. En kötü şey bir şey zannetmektir. İş hayatında da böyledir değerli dostlar. Ben öyle olduğunu zannediyordum. Ben böyle olduğunu zannediyordum. Bu böyle değil miymiş? Böyle olduğunu zannediyordum gibi cümlelerle aslında insanların kaybettiği noktaya getirir bizi. Zannetmek bizi kesinlikle başarıya götürmeyecek. Hani biraz önce dedim ya, sandığın kadar zirvede değilsin. Sormak sana bir şeyi kaybettirmez. İş hayatında da çok gördüğümüz şeydir bu. Sormayı kendine ar-namus edinen insanlar sormadıkları için sonuçlarında çok daha kötü yollara gidebilirler ve toplantı yapmanın kültürünü bile anlayamamış bu insanlardan bahsediyorum size. Mutlaka çevrenizde vardır. Önemli mesela şirketin uluslararası vizyonunda bir karar alınacaktır. O işle ilgili dahli olabilecek herkese sormazsanız ne olur? Ancak zannedebilirsiniz. Bu böyle miymiş? Ama bu ülkede böyle değil. Başka bir ülkede başka bir şey olabilir. O yüzden zannettiğiniz kadar zirvede değilsiniz ve birincisi zannetmeyi bırakın değerli dostlar. Eğer gerçekten dedikodu kazanının içinde siz de kaynayıp gitmek istemiyorsanız zannetmeyi bırakın. Ve bir diğerinin söylemini size aktaran kişi emin olun sizin söylemlerinizi de başka yerde başka kişilere aktarıyor. İyi niyetli bir insan ve gerçek dostlar sizin hakkınızda herhangi bir yerde herhangi bir şekilde bir şeyler konuşulmaya başlandığında ya o benim arkadaşım neden böyle söylüyorsun gibi tepkisini koyabilir ya da daha farklı tepkiler gösterebilir. Bunu size taşıyıp sizin de canınızı çıkmak yerine sizin olmadığınız bir ortamda sizin haklarınızı savunabilir. Ama bu kişi durmuyor ve bir şekilde orada vermesi gereken cevapları vermeyip sadece dinleyici olup gelip size aktarıyorsa emin olun en büyük düşmanlarınızdan bir tanesi bu kişi. Çünkü onun tek bir amacı var, sizin zihninizi bulandırmak. Genelde de düşmanlar yanı başınızda olur. Genelde de en güvendiğiniz ve sözüne gerçekten itimat ettiğiniz insanlardan çıkar bu düşmanlar. Hepimizin hayatında böyle değil mi? Dost kazığı diye bir laf nereden çıktı değerli dostlar? Bu oyunlara gelmezseniz değerli dostlar o zaman kendinizi daha mutlu ve daha huzurlu bir yaşamın içinde bulabilirsiniz. Mesela birisi size geldi, çok basit bir iki tane cümle söyledi size. Falanca senin için şöyle şöyle diyor diye tam cümleye girdiğinde ya da birazcık susup dinleyip ondan sonrasında ya o anda sen ne yapıyordun? Neden sustun? Cevabını veremedin mi? Sadece dinledin mi? Ya da hadi bunları soramadınız. Hemen şunu diyebilirsiniz. Ya Ahmet mi söylüyordu bunları? Evet ya bir saniye deyip Ahmet'i arayıp hemen yüzleştirin. Bakalım o zaman tepkisi ne oluyor? Ve unutmayın biraz önce söylediğim gibi gerçek dostlar sizi savunur. Sizin olmadığınız yerde haklarınızı savunur. Tutup da lafları size taşımaz. Unutmayın yine söylüyorum ve altını kırmızı çizgilerle çizmek istiyorum bunun. Size gelip birilerinin lafını taşıyan insanlar sizin de laflarınızı bir yerlere taşıyordur. İş ortamındaki arkadaşlıklar gün sonunda rekabete dayandığı tek arkadaşlık ve dostluk olarak adlandırmakta biraz zorlanırız değerli dostlar. Çünkü gün sonunda karşınızdaki kişiyle, arkadaşım dediğiniz kişiyle bir yerde rakip olabilir ve rekabet içine girebilirsiniz. Böylelikle de gerçek dostluk ve arkadaşlık kavramının dışında tavırlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden iş hayatınızda dostluklarınızı ve arkadaşlıklarınızı şekillendirirken duygusal bağlar kurmak yerine daha realistik ve mantıksal bağlar kurmaya tercih edin ve çok konuşmayın. Kendinizle ilgili şeyleri çok fazla açmayın. Neden? Çünkü sizin bugün için söylediğiniz bir şey ileride rekabet ve kıskançlık duyguları devreye girmeye başladığınızda size çok daha farklı bir silah ya da saldırı olarak mutlaka geri dönecek. Unutmayın hakkında en çok tedirgin olunan insanlar haklarında en az şey bilinen insanlar. Özellikle iş hayatında bazı insanlar vardır. Çok ketumlardır. Kendilerini çok fazla açmazlar. İşini yaparlar. Ondan sonrasında hadi bana eyvallah der evine giderler. İşte bu insanlardan olmanızı size tavsiye ediyorum iş hayatında. Çünkü rekabet ve kıskançlık devreye girdiği zaman işin rengi çok daha farklı olabilir. Ve bu kıskançlık duygusunun ya da rekabet duygusunun nereden ve kimden başlayacağını kesinlikle bilemezsiniz. Bu ister bir şirketin sahibi olsun, isterse bu şirketin çalışanı olsun, isterse en alt düzey personel olsun fark etmeyecek. Unutmayın ki pozisyonu her ne olursa olsun karşınızdaki kişi bir insan ve çeşitli duygulara sahip. Eğer ki kıskançlık duygusu onu kemirmeye başlarsa orada yapacaklarını varın siz düşünün. Belki de yaşadınız böyle şeyleri. O yüzden iş hayatında daha mantıksal bağlar kurmaya çalışın değerli dostlar. Tabii aile ortamında da herkesin gözünün içine bakıp ne söylemeye ihtiyaç duyduğu gibi
gibi bir sorgulamanın içinde kendinizi bulmayın. Daha sakin olun, daha kontrollü olun. Biraz daha akışa güvenin, zamana güvenin. Zaman size doğru cevapları zaten karşınıza çıkartacak. Aile hayatında iş arkadaşlığı gibi daha keskin ve rigid çizgileriniz olamayabilir ama bunu daha sakin ve kontrollü bir şekilde aşabilirsiniz değerli dostlar. Unutmayın, dedikoduların sonu yoktur ve gün sonunda sadece bizi yıpratır, zihnimizi bulandırır, tıpkı kemiren küçük bir kurtçuk gibi zihnimizin içinde dolanmaya başlar ve bu kurtçuk zamanla büyür. Beslenen her canlının büyüdüğü gibi yavaş yavaş büyür ve daha çok kemirmeye başlar. O yüzden dedikodulardan, o ne demiş giden, bu ne demiş giden uzak durup kendinizle baş başa kalıp, kendinizle toplantı yapıp ve insanlara yeri geldiğinde söyleyebileceğiniz şeyleri suratlarına söyleyebilecek cesaretli olup yolunuzda devam edin değerli dostlar. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu noktada o ne demiş ki bu ne demiş kilerden nasıl kurtulacağımıza ya da hayatımızı nasıl kötü yönde etkilediğine dair çeşitli farkındalıkları birlikte yaşamışız. Ve bundan sonraki süreçte de artık bunlardan daha uzak, temiz ve zihnimizin daha özgür olduğu bir yarına merhaba diyebiliriz. Yeni videolarımda görüşmek üzere.